Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu tatlı bebeği baştan sona tüm detaylarıyla hep birlikte örmüş olacağız. Daha önceki videolarımda paylaştığım amigurumilere sizlerden çok güzel geri dönüşler oldu. Hep birlikte örüyoruz onları. Çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için. Ördüğünüz amigurumileri lütfen benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. En çok kız bebek videosu istediniz. Ben de böyle bir kız bebek örelim istedim bu videoda birlikte. Bu bebek elbisesi çıkarılabilir bir bebek. Şöyle bebeğimizi size göstermiş olayım. Elbisesini çıkartabiliyoruz. İsterseniz bu elbiseyi tek başına örerek elinizdeki başka bebeklere de giydirebilirsiniz. Ya da bu bebeği de beraberce örmüş olursak onun elbisesi de olabilir. Videomuz iki kısımdan oluşacak. İlk videoda bebeğimizi ve saçını örmüş olacağız. Çok uzun olmasını istemiyorum. İkinci videoda da elbisemizi, bebeğimizin tokasını öreceğiz. Belki ona minik bir de çanta yaparız. Artık videomuz ilerledikçe buna beraberce karar vermiş oluruz. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız kullanacağımız tekniklerle ilgili daha önce detaylı paylaşımlar yapmıştım. Onlara göz atabilirsiniz. Linkini yukarıya ekliyorum. Yeni başlıyorsanız bile bu videoda tüm ayrıntıları anlatacağım için kolaylıkla bu bebeği öreceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu tatlı bebeğimiz için hangi malzemelere ihtiyacımız var onlara bir göz atalım. Bebeğimizde gördüğünüz gibi farklı renkler kullanacağız. Ben saç ve ayakkabılarda aynı rengi kullanmış oldum. Bir de gövde rengine ihtiyacımız olacak. Elbise için isterseniz tek bir renk kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi renkli bir elbise de örebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken püf noktası kullanacağımız bütün iplerin aynı kalınlıkta olması. Hatta mümkünse aynı markanın değişik renklerini kullanırsanız çok daha güzel olur. Ben oyuncaklarımda genellikle şu ipi tercih ediyorum. Saçları için şöyle göstermiş olayım. Bu rengi kullanacağım. Ten rengi için de yine aynı markanın şu numaralı ipini kullanmış olacağım. Elbisesi için ben elimde kalan ipleri kullanmış olduğum 5 farklı renkle öreceğim. Sizler dilerseniz tek bir renkle ya da 2 renkle de elbiseyi tamamlayabilirsiniz. Bu kalınlıktaki bir ip için ben 2,20 mm tığ kullanıyorum. Siz el ayarınıza göre 2 ya da 2,5 da kullanabilirsiniz. 6 mm kilitli göz kullanacağız. Eğer elinizde göz yoksa işleme olarak da yapabilirsiniz gözleri. Bir tane ucu küt iğneye ihtiyacımız olacak ve ağız, kaş gibi detaylarını işlemek için şöyle biraz kalınca naylon içerikli bir ip kullanıyorum ben. Siz de buna benzer bir iple işlemeleri yapabilirsiniz. Ve bebeğimizi doldurmak için elbette ki boncuk elyaf kullanmış olacağız. Şimdi malzemelerimiz hazırsa bebeğimizi örmeye başlayacağız. Bebeğimizi örmeye kollardan başlayacağız. Daha sonra ayaklardan gövdeyi tamamlayacağız. Başını öreceğiz, saçını ve diğer videoda da elbiseyle tokasını örerek bebeğimizi tamamlamış olacağız. Bebeğimizi örmeye kollardan başlayacağız. Bunun için sihirli halka yapıyoruz. Şu şekilde orta parmağımızın üzerinde bir çarpı oluşturup baş parmağımızla ipi tuttuk. Tığı alttan geçiriyoruz ve bir tane zincir çektiğimizde sihirli halkamız oluştu. Fakat şu an bırakmıyoruz çünkü bırakırsak kaçabilir. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Şurada gördüğünüz her iki ipin de üzerine örmüş olacağız. Şu şekilde birinci sık iğnemizi yaptık. Aynı halkaya ikinciyi, üçüncüyü, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi halkamızı kapatabiliriz. Şu minik ipi çektiğimizde sihirli halka tamamen kapanıyor. Biz amigurumilerde sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Böylece bu orta kısım tamamen kapanmış oluyor. Şimdi ikinci sırada hangi sık iğneye batarak başlayacağımız çok önemli. Şurada görmüş olduğunuz her birisi V harfine benzeyen sık iğne oluyor. Şu bizim 6. sık iğnemizdi. 5. 4. 3. 2. ve 1. Yani bizim ilk sık iğnemiz şurasıydı. Biz ikinci sırayı örmeye başladığımızda bunun içerisini örmüş olacağız ve dönerek öreceğiz. Şimdi şu görmüş olduğunuz yere örerek ikinci sıraya başlayalım. İkinci sırada 2 tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Yani şunun az önce tespit ettiğimiz ilmeğin içerisine
Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu arada bu ipin de üzerine örmeye devam edeceğiz. Böylece daha sağlam olacak. Şöyle bir tane sık iğne yaptık. Yanındakine bir tane daha sık iğne yaptık. 2 tane sık iğne yapmış olduk. Sıradakine aynı sık iğnenin içerisine 2 tane örerek artıracağız. Yani 2 sık iğne ördük ve arttırdık. Şimdi bunu bir kere daha uygulamış olacağız. Yani sıradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne ve sıradakine 2 tane sık iğne örerek arttırmış olacağız ve böylece ikinci sırayı tamamlamış olduk. İkinci sıranın sonunda toplamda 8 tane sık iğnemiz olmalı. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız bu sık iğne sayılarını sık sık sayarak kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bundan sonra hiç artırma yapmayacağız. 3. sıradan 24. sıraya kadar 8 sık iğne örerek döne döne ilerlemiş olacağız. Yani toplam 22 sıra boyunca 8 sık iğne öreceğiz. Bu arada şu kalan ipi de kesebiliriz artık. Çünkü 2 sıra üzerine örmüş olduk. Şimdi 22 sıra boyunca 8 sık iğne örelim. Bu arada biz amigurumilerimizi dıştan örüyoruz. O yüzden içe doğru kıvrılmışsa onu henüz ilerlemeden çevirerek bu şekilde dıştan örmekte fayda var. Şimdi 24. sıranın sonuna kadar kolumuzu örerek tamamlayalım. Evet, toplamda 24 sıra kolu örmüş olduk. Ve şimdi kapatacağız artık bu son kısmı. Kolları ben doldurmayı tercih etmiyorum. İpimiz zaten oldukça sert olduğu için belli bir formu oluyor. Ama siz isterseniz sadece elinin şu kısmına minicik elyaf doldurabilirsiniz. Şimdi dikmeyi kolaylaştırmak için de bu son kısmını kapatacağız. Bunun için şöyle her iki tarafı karşılıklı tutarak 4 tane sık iğne örmüş olacağız. Yani sıradaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz ve diğer karşı taraftan tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde ve buraya bir tane sık iğne yapmış oluyoruz. Aynı şekilde sıradaki ilmekten de ve karşı taraftan da tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde buraya da bir sık iğne yapıyoruz. İkinci olmuş oldu. 2 tane daha yapıyoruz. Yani toplamda 4 tane sık iğne ile kolun her iki tarafını birleştirmiş oluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi dikecek kadar şöyle bir miktar uzun bırakarak kesiyoruz. Şöyle tığımızı çekerek kolu tamamlamış oluyoruz. Aynısından bir tane daha örelim. Evet, aynısından bir tane daha örmüş olduk. Böylece bebeğimizin kolları hazır. Şimdi ayaklarını örmeye geçebiliriz. Ayakkabılarını örmek istediğimiz renkle başlıyoruz ve bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. 7 tane zincir çekmiş olduk ve şimdi son ördüğümüz zinciri atlayarak bir öncekinden, yani tığımızdan itibaren ikinci zincirden itibaren örmeye başlayacağız. Şuradan örmüş olacağız. 4 tane sık iğne yapacağız. Zincirin üzerine sırasıyla 1, diğer zincire 2, diğerine 3. ve diğerine 4. sık iğnemizi yapmış olduk. 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi sıradaki zincire tekli trabzan artırma yapacağız. Bunun için tığa ipimizi doluyoruz ve sıradaki zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Tığımızda 3 tane ilmek var. Hepsini bir kere de topluyoruz. Bu yaptığımız tekli trabzan oldu. Şimdi aynı yere bir tane daha tekli trabzan yapacağız. Böylece tekli trabzan artırma yapmış olduk. Şimdi sıradaki zincire de 3 tane tekli trabzan yapacağız. Aynı zincire şöyle birinciyi yaptık. Aynı yere ikinciyi yaptık ve üçüncüyü yapmış olduk. Böylece zincirin bir tarafını tamamen ördük. Şimdi zincirin diğer tarafına doğru örmeye devam edeceğiz. Diğer tarafa geçeceğiz ve şu 3 tane tekli trabzan yaptığımız zincirin, şöyle daha yakından gösterelim. Şurada 3 tane tekli trabzan yapmıştık. Bu zincirin diğer kısmına, yani şu tarafına, şu iğne ile göstermiş olduğumuz yere trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Sıradaki şu
zincirin üzerine 3 tane tekli trabzan yapacağız. Bu arada şu ipin de üzerine öreceğiz bu tarafta. Böylece onu da gizlemiş olacağız. Şöyle birinciyi yaptık. Aynı yere 2 tane daha yapacağız. Yani toplamda 3 tane tekli trabzan yapmış olacağız. Sıradakine 2 tane tekli trabzan yapacağız. Şöyle bir ve ikinciyi yaptık aynı yere. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağız. Sırasıyla zincirlerimizin üzerine birinci sık iğneyi yaptık. Şuraya ikinciyi yaptık ve buraya da üçüncüyü yapmış olduk. Ve en sondaki zincirimize de 2 tane sık iğne yaparak arttırmış olacağız. Şöyle bir ve aynı yere ikinci sık iğneyi yapmış olduk. Böylece ayakkabımızın tabanını oluşturmuş olduk. Bakın şu şekilde ayakkabı tabanımız oluşmuş oldu. Bu ipin üzerine ördüğümüz için artık onu kesebiliriz. Eğer örmediyseniz sizinki dursun. Ayakkabının içine onu gizleyebiliriz. Böylece birinci sırayı oluşturmuş olduk. Birinci sıranın sonunda toplam 19 tane ilmeğimiz olmalı. Sayarak da bunu kontrol edebilirsiniz. İkinci sıraya geçerken sıranın başlangıcını daha rahat takip edebilmek için bir parça farklı renkli ip kullanacağım ben. Siz dilerseniz ilmek tutucu da kullanabilirsiniz. Şimdi sıradakine bir sık iğne artırma yapacağız. Yani aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. 8 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle 8 tane sık iğne örerek tabanın üst kısmına gelmiş olduk. Burada bir tane sık iğne artırma yapacağız. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne artırmayı yaptıktan sonra 9 tane sık iğne yaparak sonuna kadar ilerleyelim. Evet, ipimizi taktığımız ilmeğe kadar örmüş olduk ve böylece ikinci sıranın sonunda toplam 21 tane ilmek örmüş olduk. Üçüncü sıraya başlarken takip ipimizi şöyle arkaya alalım. Üçüncü sırada tekli trabzanlar yapacağız. Tekli trabzanları arka ilmeklere örmüş olacağız. Yani biz normalde sık iğnelerimizi şu şekilde batırarak örüyoruz. Fakat bu sırada sadece şu arka ilmekleri öreceğiz. Öndeki ilmekler boşta kalmış olacak. Tekli trabzanları öreceğiz. Bunun için tığ ipimizi doladık ve arkadaki ilmeğe şuraya tekli trabzan yapacağız. Birinci sırada yaptığımız gibi tığımızda 3 ilmek var. Hepsini bir kere de topluyoruz. Bu şekilde arka ilmeklere tekli trabzanlar örerek toplamda 21 tane tekli trabzan öreceğiz ve bu sırayı tamamlamış olacağız. Evet, 21 tane tekli trabzan örmüş olduk. Bakın şöyle ayakkabımızın yan tarafındaki yükseklik kısmını oluşturmuş olduk. İpin olduğu yere kadar geldik sırayı tamamlayınca. Şimdi ipimizi öne alalım. Dördüncü sıraya başladığımızda ilk önce 5 tane sık iğne yapacağız. 5 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 6 tane eksiltme yapacağız. Eksiltmeleri gizli eksiltme şeklinde yapıyoruz. Yani normalde şu şekilde tığımızı sık iğneye batırıyor gibi değil de sadece ön ilmeği alıyoruz. Yanındakinin de sadece ön ilmeğini alıyoruz. İpi dolayıp ikisinden geçiriyoruz. İpi dolayıp ikisinden geçiriyoruz. Böylece gizli bir eksiltme yapmış olduk. Şimdi bir tane daha yapalım. Çünkü 6 tane yapacağız zaten. Öndeki ilmeği aldık. Öndeki ilmeği aldık. İpi doladık. İkisinden geçirdik. İpi doladık. İkisinden geçirdik. İkinci eksiltmeyi yaptık. Bu şekilde 4 tane daha eksiltme yapmış olacağız. Evet, böylece ayakkabımızın şu burun kısmındaki eksiltmeleri yapmış olduk ve sırayı tamamlamak için kalan 4 ilmeğe 4 tane sık iğne daha örerek bu sırayı tamamlayacağız. Evet, 4 tane sık iğneyi örüp tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde ayakkabımız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi 5. sıraya başlarken takip ipimizi yine bir öne bir arkaya ilerletiyoruz her seferinde. 5. sırada 5 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Şimdi 5 tane sık iğnemizi örelim.
5 tane sık iğne yaptıktan sonra 3 tane eksiltme yapıyoruz. Yine gizli eksiltmeler şeklinde. Sadece ön ilmekleri kullanarak yapacağız. Böylece daha düzgün bir görüntü oluşuyor. O yüzden gizli eksiltme şeklinde yapacağız. Birinciyi yapmış olduk. Şöyle ikinciyi yaptık. Yavaş yavaş toparlanıyor artık ayakkabımızda. Ve şöyle üçüncü eksiltmemizi de yapmış olduk. Kalan 4 ilmeğe 4 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlamış olacağız. Evet, 5. sırayı tamamladığımızda şurada 12 tane ilmek kalmış olmalı. Bunu lütfen sayarak kontrol edelim. Eğer burada herhangi bir hata olursa bacakların kalınlıkları birbirinden farklı olacaktır. Ayakkabıyı böylece bitirmiş olduk. Şimdi gövdede kullanacağımız ten rengine geçiyoruz yine. Siz hangi rengi kullanıyorsanız o ipe geçebilirsiniz. Burada bir renk değişimi yapacağız. Son ördüğümüz sık iğneyi elimizdeki iple değil de yeni kullanacağımız iple kapatacağız. Bu yüzden onu söküyoruz ya da bu son ilmeği tekrar örüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani şu şekilde aldıktığımızda 2 tane ip var. Bu şekilde kapatmıyoruz da yeni kullanacağımız renkle bu ilmeği kapatarak yeni renge geçiş yapmış oluyoruz. Ve bundan sonra da yeni ipimizle örmeye devam etmiş olacağız. Şöyle artık ayakkabımızın ipini kesebiliriz. Yaklaşık 2-3 santim uzunluğunda bırakarak kesebiliriz. Şöyle ipler karışmasın. Kırmızı ip takip ipimizde, onu arkaya alalım. Burada 2 tane ipimiz var. Bir tanesi eski ayakkabının ipi, bir tanesi de yeni öreceğimiz gövdenin ipi. Bu iplerin üzerine bir süre örmeye devam edeceğiz. 4-5 ilmek kadar. Böylece daha sağlam olmuş olacak. Şimdi 6. sırada ne yapıyoruz? Arka ilmeklere sık iğne yapacağız. Yani sadece şu arka ilmekleri kullanmış olacağız. Arkadaki ilmeklere yeni rengimizle sık iğne yapıyoruz. Bu arada şu 2 ipin de üzerine örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde birinci sık iğneyi yapmış olduk. Şöyle bir görüntü oluşacak. Hemen yanındakine yine arka ilmeklere ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Yanındakine üçüncü sık iğneyi yapıyoruz. Arka ilmekleri ördüğümüzde ön ilmekler böyle boşta kalacak. Dördüncüyü yaptık. Bu kadar örmek yeterli diye düşünüyorum şu iplerin üzerine. Eğer çok uzun kaldıysa bunları birazcık daha kısaltabilirsiniz. Şöyle 1 santim kadar kalmaları yeterli. Onları ayakkabının içine saklayacağız. Şimdi 4 tane örmüş olduk. 4-5 tane yeterli demiştik. 12 tane sık iğneyi toplamda arka ilmekleri örerek bu sırayı da tamamlamış olacağız. Evet, şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Ayakkabımızı tamamladık ve artık bebeğin bacağını örmeye başlamış olduk. 7. sıradan 23. sıraya kadar, yani toplamda 17 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapacağız. Yani her sırada toplam 12 tane sık iğne örerek 17 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Bu arada şuna dikkat etmemiz lazım. Bir yandan örerken tarifi de vermiş olalım. Ayakkabıyı birkaç sıra sonra doldurmamız lazım. Çünkü eğer burada bacak çok ilerlerse doldurmak zor olacaktır. Şöyle 1-2 sıra ördükten sonra doldurmuş olacağız. Şimdi ben 1-2 sıra öreceğim ve sonrasında beraberce ayakkabıyı dolduracağız. Evet, şimdi ayakkabıyı doldurabiliriz. Şu takip ipine de çok ihtiyacımız yok. Onu çıkartalım. Boncuk elyafla dolduracağız. Bu aşamadayken ayakkabıyı doldurmak çok daha kolay oluyor. O yüzden ayakkabımızı sıkı sıkıya doldurmuş olalım. Siz isterseniz silikon saplı tığlarınızla ya da herhangi ince bir çubukla da doldurabilirsiniz. Doldurmak için boncuk elyaf kullanıyoruz. Çünkü bebeğimizin hem daha iyi form almasını hem de yıkandıkça deforme olmamasını sağlıyor boncuk elyaflar. Bundan dolayı tabii normal elyaf da kullanabilirsiniz. Boncuk elyaf da olabilir. Ama pamuk gibi şeyleri çok tercih etmiyoruz doldurmak için. Onlar yıkandıkça birbirine yapışıp oyuncağımızın formunun bozulmasına yol açıyor. Bakın şu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi 17 sıra boyunca öreceğiz demiştik. Örmeye devam ediyoruz ve ördükçe de bacağı doldurarak ilerlemiş olacağız.
Evet, böylece 23. sırayı da tamamlamış olduk. Yani 17 sıra boyunca 12 sık iğne ördük. Bir de ilk sırada arka ilmekleri örmüştük. Yani gövde rengi toplamda şu an 18 sıra olmalı ayakkabıdan sonra. Şimdi burada bir renk değişimi yapacağız. Bebeğimizin şortunu örmüş olacağız. Burada şort için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Ben krem rengi kullanmış olacağım. Fakat şu an bakın bacağın yan kısmındayız ve burada renk değişimi yapmak pek şık gelmiyor bana. Genelde arka kısımlarda renk değişimleri daha iyi duruyor. Bu yüzden 4 sık iğne örerek arkaya ilerlemiş olacağız. Evet, şu an arkaya geldik ve renk değişimimizi burada yapabiliriz. Bu ipi kesiyoruz ve şort rengine geçiş yapıyoruz. Bunun için son ördüğümüz sık iğneyi şöyle söküyoruz ve yeni rengimizle onu tamamlamış oluyoruz. Böylece yeni renge geçmiş olduk. Bundan sonra 3-4 sık iğneyi bu iki ipin de üzerine örmüş olacağız. Yani şu şekilde bu iki ipin de üzerinden sık iğnelerimizi örmüş olacağız. Şimdi bu şekilde 2 sıra daha örelim. Yani 24 ve 25. sıraları şort rengimizde örerek tamamlayalım. Evet, 24 ve 25. sıraları şort rengimizde ördük ve bir tane ilmek kaydırma yaparak bitireceğiz. İlmek kaydırma için de sıradaki ilmeğin içerisinden tığ geçirip ipi alıyoruz ve hiç dolamadan mevcut olan şu ilmeğin de içerisinden geçirmiş oluyoruz. Böylece ilmek kaydırma yaptık. Bir tane de zincir çekiyoruz ve ipimizi şöyle 2-3 santim uzun kalacak şekilde kesiyoruz. Böylece birinci bacağı tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde ikincisini de örelim. Sonra birbirlerine ekleyerek gövdeye devam etmiş olacağız. Evet, aynı şekilde ikinci bacağı da örmüş olduk. Fakat bu kez ipimizi kesmedik. Örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu iki ayağı birbirine eklemiş olacağız. Temel mantık olarak şöyle düşünebiliriz. Bu iki bacak şu şekilde aralarına zincir çekerek eklenmiş olacak. Fakat burada ayakların düzgün durabilmesi için tam olarak birbirlerine şöyle yan kısımlarından, yani şuralardan eklenmiş olmalılar. Bakın tam şöyle eklemeliyiz. Bunun için bizim ipimiz şurada kaldı. Örerek yan tarafa geleceğiz ve diğer bacağı eklemiş olacağız. Şimdi beraberce yapalım. Ördüğümüz bu ikinci bacakta 4 sık iğne daha örerek yan tarafa doğru gelmiş olacağız. Lütfen siz bu aşamada tam olarak kontrol edin yana gelip gelmediğinizi. Eğer tam yana gelmediyse belki sizin 5 sık iğne örmeniz de gerekebilir. Şimdi her iki bacağı birleştirmek için 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz ve diğer bacağı da şöyle tutarak tam olarak yan kısmına eklemiş olacağız. Eğer benimle beraber aynı sayıları ördüyseniz şöyle hesaplayabiliriz. En son ilmek kaydırma yapmıştık. Ondan önceki 3. sık iğneyi buluyoruz. Şurası 1, 2 ve 3. Buraya ilk sık iğnemizi yaparak birleştirmiş oluyoruz. Böylece iki bacağı birbirine ekledik ama bu aşamada bir kere daha kontrol ediyoruz. Yani şöyle bebeğinizi şu şekilde tuttuğunuzda her iki bacak da şöyle tam karşıya bakıyor olmalı. Şöyle ya da şöyle birbiriyle uyumsuz olmaması gerekiyor. Eğer bu kontrolleri de yaptıysak şimdi gövdeyi örmeye geçebiliriz. İlk ördüğümüz şu bacağa 12 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yapmış olduk aslında. Bu şekilde devam ederek 12 tane sık iğne yapmış olacağız toplamda. Şurada kalan ipin üzerine de 2-3 tane sık iğne ördükten sonra onu da içeriye saklayabiliriz. Evet, 12 sık iğne ördük ve bakın zinciri birleştirdiğimiz sık iğnenin bir önceki sık iğnesine kadar gelmiş olduk. Bu bacağa 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi şu arada çektiğimiz 4 zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. Bu sık iğneleri de zincirin şurada görmüş olduğumuz gibi tek kanatlarına yapacağız. Çünkü diğer taraflarına da diğer yönde örerken sık iğnelerimizi yapacağız. Bundan dolayı zincirlerin tek bir kanatlarına, tek bir ilmeklerine sırasıyla 4 tane sık iğne yapmış olacağız. Birinciyi yaptık. Şöyle ikinci, üçüncü ve dördüncü sık iğneyi yapmış olduk. Böylece bu bacaktan diğerine doğru ilerlemiş olduk. Şimdi bu ikinci örmüş olduğumuz bacağı da şuradan başlayarak sık iğne örmüş oluyoruz.
ve 12 tane sık iğne yapacağız toplamda. Evet, 12 tane sık iğnemizi yaptık ve yine şu iki bacağın birleşme noktasına gelmiş olduk. Zincirlerin, aradaki 4 zincirin şimdi bu kanatlarına sık iğnelerimizi yapacağız ve buraya 4 tane sık iğne yaparak diğer bacağa doğru ilerlemiş olacağız. Evet, böylece her iki bacağı birbirine eklemiş olduk ve bu ekleme işleminin sonunda toplamda 32 tane sık iğnemiz olmalı. Lütfen bu aşamada sık iğne sayılarımızı kontrol edelim. Çünkü gövdeyi bu sayılara göre örmüş olacağız. Şimdi bu aşamada şu noktaya bir başlangıç ipi yerleştiriyorum ben. Böylece gövdedeki sıralarımızı buna göre takip etmiş olacağız. Böylece gövdenin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıradan 7. sıranın sonuna kadar, yani toplam 6 sıra boyunca 32 sık iğne örerek gövdeyi ilerletmiş olacağız. Evet, 7. sıranın sonuna kadar kremle örmüş olduk. Şimdi yeniden gövde rengine geçeceğiz. Şortumuzu böylece tamamlamış olduk. Krem ipimizi kesiyoruz. Ve yeniden gövde rengine geçmiş olacağız. Son yaptığımız sık iğneyi tekrar sökerek gövde rengiyle kapatıyoruz. Daha önce renk değişiminde yaptığımız gibi. Ve böylece yeni rengimize geçmiş olduk. 8. sırada sadece arka ilmeklere sık iğneler öreceğiz. Yani şu şekilde arka ilmeklere batarak sık iğneler yapacağız. Bu arada renk değiştirdiğimiz için şu iki ipin de üzerine birkaç sık iğne örmüş olacağız. Bu sırada herhangi bir artırma eksiltme yapmıyoruz. Yine 32 sık iğne örmüş olacağız. Arka ilmekleri örüyoruz. Burası önemli çünkü daha düzgün bir görüntü oluştursun istiyoruz. 3-4 tane örmüş olduk. Fazla ipimizi kestikten sonra bu kalanı içine saklıyoruz ve arka ilmeklere toplamda 32 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, gövdenin 8. sırasında arka ilmeklere 32 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 9. sıradan 13. sıraya kadar, yani toplam 5 sıra boyunca her sık iğnenin içerisine birer tane yaparak her sırada 32 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde 5 sıra boyunca ilerliyoruz. Sonrasında gövdeyi daraltmaya başlayacağız. Şimdi 5 sıra daha ilerleyelim. Evet, 5 sıra boyunca 32'şer sık iğne örmüş olduk. Şimdi 14. sıradan itibaren yanlardan eksiltmeye başlayacağız. Gövde böyle yukarıya doğru yanlardan daralmış olacak. Bunun için takip ipimizi şöyle arkaya alalım. 6 tane sık iğne örerek yan tarafa gelmiş olacağız. Evet, 6 tane sık iğne yaptık. Yan kısma gelmiş olduk. Burada bir tane eksiltme yapıyoruz. Gizli eksiltme yapacağız. Öndeki ilmeği alacağız. Öndeki ilmeği alacağız. Tığ dolayıp ikisinden geçireceğiz. Tığ dolayıp ikisinden geçireceğiz. Böylece gizli bir eksiltme yapmış olduk. 14 sık iğne örerek diğer tarafa doğru ilerlemiş olacağız. Şimdi 14 tane sık iğne örelim. Evet, 14 sık iğne örerek diğer yan tarafa gelmiş olduk. Burada da bir tane gizli eksiltme yapıyoruz. Böylece iki yanda eksiltmiş olduk ve şimdi kalan 8 sık iğneyi örerek sırayı tamamlıyoruz. Böylece 14. sıranın sonunda sık iğnelerimiz her iki yanda eksiltme yaptığımız için 30'a düşmüş oldu. 30 tane sık iğne olmalı. 15. sırada yine eksiltme yapacağız iki yanda. 6 tane sık iğne örerek yan tarafa geleceğiz. 6 sık iğne yaptık. Şimdi bir tane gizli eksiltme yapıyoruz. Diğer yan tarafa geçmek için 13 tane sık iğne örüyoruz. 13 sık iğne yaptıktan sonra burada da yine bir tane gizli eksiltme yapıyoruz. Ve kalan 7 sık iğneyi örerek sırayı tamamlıyoruz. Böylece 15. sıranın sonunda 28 sık iğneye düşmüş olduk. 16. sırada 6 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz, 12 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz ve kalan 6 sık iğneyi de örerek 16. sırayı tamamlamış olacağız. Böylece 16. sıranın sonunda 26 sık iğneye düşmüş olduk.
17. sırada yine yanlarda eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. 6 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. 11 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz ve kalan 5 sık iğneyi örmüş olacağız. Böylece 17. sıranın sonunda toplam 24 sık iğneye düşmüş olduk ve bakın şu şekilde gövdemiz yanlardan yukarıya doğru daralmaya başladı. Şimdi bu aşamada şurası daha fazla kapanmadan bacakların özellikle şu kısımlarının ve bu gövdenin alt kısımlarının sıkı sıkıya dolduğundan emin olalım. O yüzden şimdi bir doldurma işlemi yapacağız. Evet, güzelce özellikle şu bacak kısımlarını doldurmuş olduk. 18. sırayla devam ediyoruz. 18. sırada 6 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. 10 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz ve kalan 4 sık iğneyi örmüş olacağız. Böylece 18. sıranın sonunda 22 sık iğneye düşmüş olduk. 19. sırada 6 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. 9 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. Kalan 3 sık iğneyi örerek 19. sırayı tamamlamış olacağız. Evet, 19. sırada da 2 eksiltme yaparak 20 sık iğneye düşmüş olduk. 20. sırada 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. 8 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz ve 2 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlamış olacağız. 20. sıranın sonunda da 18 sık iğneye düşmüş olduk. 21. sırada 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. 7 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz ve 1 sık iğne örerek bu sırayı da tamamlamış olacağız. Böylece 21. sıranın sonunda da 16 sık iğneye düşmüş olduk. Bakın gövde yukarıya doğru giderek daraldı. Şimdi 22. sırada yine 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Böylece 22. sıranın sonunda 14 sık iğneye düşmüş olduk ve son bir kere daha eksiltme yapacağız 23. sırada. Yine her iki yanda eksiltme yapmış olacağız. 6 tane sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. 4 tane sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. Böylece 23. sırayı tamamlamış olacağız. 23. sıranın sonunda 12 sık iğneye düşmüş olduk. 24. sırada 12 tane sık iğne örerek gövdeyi tamamlamış oluyoruz. Evet, böylece 24 sırayı tamamladık ve bebeğimizin gövdesini de bitirmiş olduk. Bundan sonra bebeğimizin başını örmeye başlayacağız. İpi koparmadan aynı iple devam ediyor olacağız. Baş için yeniden artırmalar yapmış olacağız. Bunun için 2 tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu 4 kere tekrarlamış olacağız. Yani şu şekilde birinci sık iğneyi yaptık, ikinci sık iğneyi yaptık, üçüncüsünde artırıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 3 kere daha tekrarlayacağız. Yani 2 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Evet, böylece başın birinci sırasının sonunda toplam 16 sık iğneye çıkmış olduk. İkinci sırada 1 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu toplam 8 kere uygulamış olacağız. Yani şu şekilde sıradaki ilmeğe 1 tane sık iğne yapacağız. Yanındakine 2 tane sık iğne yaparak arttırmış olacağız. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 8 kere uygulamış olacağız. 1 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Böylece ikinci sıranın sonunda toplam 24 sık iğneye ulaşmış olduk. Üçüncü sırada artırmaya devam ediyoruz. Bu sırada uygulayacağımız formül şu şekilde. 2 tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Yani şu şekilde birinci sık iğneyi yaptık, ikinci sık iğneyi yaptık, sıradakine artırıyoruz. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu formülü 8 kere uygulayarak sırayı tamamlamış olacağız. Evet, böylece 3. sıranın sonunda toplam 32 sık iğneye ulaşmış olduk. 4. sırada artırmaya devam ediyoruz. Şöyle takip ipimizi arkaya alalım. 4. sırada 3 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu 8 kere uygulamış olacağız sıranın sonuna kadar.
Evet, böylece 4. sıranın sonunda toplam 40 sık iğneye ulaşmış olduk ve bakın giderek başı genişlemeye başladı. 5. sırada son kez artırma yapacağız. 4 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 8 kere uygulamış olacağız. Evet, 5. sırayı tamamladığımızda toplam 48 sık iğneye ulaşmış olmamız gerekiyor. Şimdi 6. sıradan 18. sıraya kadar, yani toplam 13 sıra boyunca artırma yapmayacağız. Her sırada 48 sık iğne örerek 13 sıra boyunca ilerlemiş olacağız. 13 sırayı örelim, ondan sonra devam edelim. Evet, 13 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi bu aşamada gözleri takacağız. Gözleri 9 ve 10. sıraların arasına takmış olacağız. Baş için şurada ilk ördüğümüz sıradan itibaren sayıyoruz. Evet, 9 ve 10. sıralarımız burası. Şöyle iğnelerle ilk önce yerlerini belirlemiş oluyoruz. Gözlerin arasında 12 ilmek olmalı. Buna göre iğnelerimizi yerleştirelim. Yerlerini belirledikten sonra kilitli gözlerimizi buraya takabiliriz. Arkasını kapatıyoruz. Siz isterseniz daha kolay olursa arkasını takmadan da kirpikleri işleyebilirsiniz. Ben arkaları kapattıktan sonra işlemeyi tercih ediyorum. Bebeğimizin gözlerini bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat bu şekilde işlemeler de yapılabilir. Şimdi beraberce bu kirpikleri de işlemiş olacağız. İşleme için ben şöyle siyah naylon içerikli bir ip kullanıyorum. Oya için kullanılan ipleri de kullanabilirsiniz. Oya yapılan ipleri de kullanabilirsiniz. Şöyle hem kirpik hem kaş işleyeceğim için şöyle bir uzunluk yeterli diye düşünüyorum. Gözlerin ilk önce şu noktadan başlayarak şöyle üst yarısına siyah bir çizgi oluşturacağız. Sonra da 2 tane minik kirpik yapacağız. Şöyle şu noktadan başlıyoruz ve bir yarım oluşturacağız. Şöyle tepe noktadan tekrar iğnemizi batırıyoruz. Bir de şu noktaya iğnemizi batırıyoruz. Böylece gözün üst yarısında şöyle siyah bir hat oluşturmuş olduk. Şimdi 2 tane de minik kirpik yapacağız. Evet, böylece gözler hem biraz daha belirginleşmiş oldu hem de kirpiklerle hoş bir hava yakalamış olduk. Aynı şekilde kaşları da 13 ve 14. sıraların arasına yapmış olacağız. Şöyle 9 ve 10. sıraların arasına gözü takmıştık. 13 ve 14. sıraları bulacağız. Tam gözün üzerinde 13 ve 14. sıralara ipimizi geçirmiş olduk. 1-2 ilmek yana ilerliyoruz. 1 ilmek aşağıya iniyoruz ve o noktaya kaşı sabitliyoruz. Şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Şimdi aynısını simetrik bir şekilde bu tarafa da uygulayacağız. Evet, gözleri ve kaşları işlemiş olduk. Siz isterseniz ağız da işleyebilirsiniz. 5 ve 6. sıraların arasına 4 ilmek arayla ağız da işleyebiliriz. Yerini belirleyelim önce. 4 ve 5. sıraların arası 4 ilmek arayla minik bir ağızda işleyebiliriz. Şimdi biraz aşağıda gibi duruyor fakat kafayı doldurduğumuzda o yukarıya doğru gelmiş olacak. İpimizi sabitleyerek kesiyoruz artık. Ve son olarak bir de burun işlemesini yapacağız. Burnu yine bebeğimiz için kullandığımız ten rengiyle yapacağız. Bunun için şöyle küçük bir parça ip yeterli olacaktır. Bebeğimizin burnunu da yine 9 ve 10. sıraların arasına, yani gözü taktığımız şu sıraya işlemiş olacağız. 2 ilmek arayla tam ortaya gelecek şekilde 2 ilmek arayla şuraya burnu işlemiş olacağız. Bu şekilde 3 ya da 4 kere işlememiz yeterli olacak. Şimdi ipi yine sabitleyerek kesiyoruz.
Evet, bebeğimizin yüzünü şekillendirmiş olduk. Şimdi artık kafayı kapatabiliriz. Bu aşamada şöyle bir püf noktası paylaşabilirim sizinle. Bebeklerimizin genelde oynadıkça zamanla bu başında oynamalar oluyor. Çok küçük bebeklerde sorun olmuyor ama bunun gibi biraz daha büyük bebeklerde böyle bir oynama sorunu olabiliyor. Bunun için kafayı daha dik tutabilsinler diye buraya sert bir şey yerleştirmekte, şu boyun kısmına, şuraya yerleştirmekte fayda var. Bunun için kulak çubuklarının ortasındaki plastikleri kullanabilirsiniz ya da bu şekilde ben bir elektrik kablosunu kağıt bantla sararak boynuna yerleştirmiş oluyorum. Böylece dediğim gibi kafası daha sağlam oluyor. Şimdi onu da yerleştireceğim. Evet, onu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi artık eksilterek kafayı kapatmış olacağız. 19. sıraya geldik. 19. sırada 6 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Şöyle 6 tane sık iğne yapalım. Ve gizli eksiltme ile eksiltiyoruz. Öndeki ilmeği alıyoruz ve beraberce topluyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 5 kere daha uygulamış olalım. Evet, böylece 19. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 42'ye düşmüş olmalı. 20. sırada 5 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere uygulamış olacağız. Evet, 20. sırayı tamamladığımızda 36 sık iğneye düşmüş olduk. 21. sırada yine eksiltmeye devam edeceğiz. 4 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu uygulamış olacağız. Evet, 21. sırayı da tamamlamış olduk ve 21. sıranın sonunda 30 sık iğneye düşmüş olduk. 22. sırada eksiltmeye devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere uygulamış olacağız. Evet, 22. sıranın sonunda da 24 sık iğneye düşmüş olmamız lazım. Eksiltmeye devam edeceğiz fakat bu aşamada kafayı doldurmamız lazım. Çünkü bu açıklık daha da daraldığında doldurmak zor olacaktır. Bu aşamada kafayı olabildiğince sıkı sıkıya, eğer boyun kısmını çok iyi doldurmadıysak bu aşamada onu da sıkı sıkıya doldurmuş olacağız. Evet, olabildiğince sıkı sıkıya doldurmuş olduk. Şimdi örerek kapatmaya devam ediyoruz. En son 22. sırada 3 sık iğne yapıp eksiltmiştik. Şimdi 23. sırada 2 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bunu uygulamış olacağız. Bu aşamada örerken örgümüze elyaf karışmamasına dikkat ediyoruz. Ve 23. sıranın sonunda da 18 sık iğneye düşmüş olduk. 24. sırada bir tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu uygulamış olacağız. Evet, 24. sıranın sonunda da 12 sık iğneye düşmüş olduk. Ve şimdi son sırayı öreceğiz. 25. sırayı 6 tane eksiltme yapacağız. Bu aşamada kafayı birazcık daha doldurmaya devam edeceğiz. Bakın şöyle benim parmağım içine girebiliyor. Demek ki boşluk var. Burayı hem öreceğiz, sık iğneleri 6 tane, hem de doldurmaya devam edeceğiz. Çünkü ne kadar düzgün bir şekilde doldurursak sonrasında saçı oturttuğumuzda o kadar düzgün bir görüntü oluşur. Evet, son sırada 6 tane eksiltmemizi yapmış olduk ve şimdi şu kalan minik açıklığı iğne ile kapatmak için bir miktar uzun bırakarak ipimizi kesiyoruz. Takip ipimizi de artık çıkarabiliriz. Şimdi şu tepede kalan minik açıklığı bir iğne yardımıyla kapatmış olacağız. En son kalan 6 ilmekten tek tek iğnemizi geçiriyoruz. Sadece bir tek kanatlarından geçiriyoruz. O zaman biraz daha düzgün oluyor. Bu şekilde tek tek her birisinden geçireceğiz. Evet, 6 ilmekten de geçirdik ve şöyle hafif çekerek sıkılaştırıyoruz. Tam ortasından girip 1-2 ilmek kenardan çıkıyoruz tekrar. Ve böylece tepesi tamamen kapanmış oldu. Bu ipi hemen kesmiyoruz. Birkaç ilmek aralardan geçirerek iyice sağlamlaştırıyoruz ve sonrasında kesiyoruz. Evet, bebeğimizin kollarını da dikerek ana gövdeyi tamamlamış olacağız. Kolları birbirine simetrik olacak şekilde şöyle iğneleyerek yerlerini sabitliyoruz. Şu şekilde iğne ile belirlemiş olduğumuz yerlere kolları dikeceğiz. İğne ile bir ilmek gövdeden, bir ilmek koldan geçirerek kolu dikiyoruz. Bu şekilde bir ilmek gövdeden geçiriyoruz.
bir ilmek koldan geçiriyoruz iğneyi. Bu şekilde şuradaki 3-4 ilmeği dikmiş oluyoruz. Eğer oyuncağınızı küçük bir çocuk için hazırlıyorsanız onlar kollarını bacaklarını çok fazla çekiyorlar. O yüzden burayı biraz sağlam dikmenizi tavsiye ederim. 2-3 kere daha üstünden geçmekte fayda var. Ben o şekilde yapmış olacağım. Evet, iyice diktikten sonra şu an oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum. İpimizi tıpkı kafada yaptığımız gibi birkaç ilmek aralardan geçirerek gizleyeceğiz ve ondan sonra keseceğiz. Çünkü hemen kesersek zamanla sökülme ihtimali olabilir. Şöyle görünmeyecek şekilde çıktığımız yerlerden tekrar giriyoruz. Böylece elyafın arasında gizleyerek kesmiş oluyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde dikeceğiz ve sonrasında saçını örmeye başlayacağız. Bebeğimizin saçını tepe noktadan başlayacağız. Burada bir yuvarlak oluşturacağız ve sonrasında da şu kısımları tek tek örmüş olacağız. Saçı örmeye başlarken de yine bir sihirli halka oluşturuyoruz ve sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine 2'şer tane sık iğne yaparak toplam 16 sık iğne örüyoruz. Bu arada şu ipin de üzerine örmeyi ihmal etmeyelim. Böylece daha sağlam olacaktır. Evet, ikinci sıranın sonunda toplam 16 tane sık iğne örmüş olduk. Şu kalan ipimizi kesebiliriz. Üçüncü sırada bir tane sık iğne yapacağız. Yanındakini artıracağız. Bunu 8 kere uygulamış olacağız. Böylece 3. sıranın sonunda toplam 24 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi saçın artık uzun kısımlarını örmeye başlayacağız. Bunun için bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bu noktadan başlıyoruz. Şimdi 24 tane zincir çekeceğiz ve bu zincirlerin üzerine saçımızı örmüş olacağız. 24 tane zincir çekmiş olduk. Tığımızdan itibaren İlk 2 zincire atlayacağız. 3. zincire tekli trabzan yapmış olacağız. Bunun için tığa ipimizi doluyoruz ve 3. zincire tığımızı batırarak ip alıyoruz. Böylece tığımızda 3 tane ip oldu. Tığa ip dolayarak hepsini bir kere de çekiyoruz. Tekrar yapalım yanındaki zincire. Tığa ipi doladık ve zincirin içerisinden geçirdik. Üçünü bir kere de toplamış olduk. Bu şekilde tekli trabzanlarımızı 2 tane yapmış olduk biz. 17'ye tamamlayana kadar örüyoruz. Evet, 17 tane tekli trabzanımızı yapmış olduk. Şurada 5 tane zincirimiz kaldı. Bu kalan 5 zincirin üzerine de 5 tane sık iğne yapıyoruz. Her birisinin üzerine birer tane sık iğne yapmış olacağız. Böylece zincirlerin üzerine örmüş olduk. Şimdi sıradaki ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani şu şekilde geçirmiş oluyoruz. Evet, bir tane ilmek kaydırma yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şimdi alt sırada sık iğne yaptığımız yerlerin üzerine sık iğne, tekli trabzan yaptığımız yerlerin üzerine de tekli trabzanlar yapacağız. Fakat bu sıradan itibaren sadece arka ilmekleri öreceğiz. Burası önemli. Yani biz normalde sık iğneleri şu şekilde yapıyorduk. Burada arka ilmekleri kullanmış olacağız. Arka ilmeklere 5 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane sık iğne yaptık. Yine arka ilmeklere 17 tane tekli trabzan yaparak sıranın sonuna kadar örüyoruz. Evet, böylece sıranın sonuna kadar örmüş olduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Alt sıradaki tekli trabzanların üzerine 17 tane tekli trabzan, sık iğnelerin üzerine de 5 tane sık iğne yapacağız. Yine hepsini arka ilmeğe örerek bu sırayı da tamamlamış olacağız. Evet, 17 tekli trabzan, 5 tane sık iğne yaptık ve sıradaki ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bundan sonra yine aynı işlemleri yapacağız. Hep arka ilmekleri örüyoruz. 5 sık iğne, 17 tekli trabzan yapacağız. 2 zincir çekerek döneceğiz. Döndükten sonra da
17 tane tekli trabzan, 5 sık iğne yapacağız. Bu şekilde örerek toplam 12 kere bu uca gelip gitmiş olacağız. Evet, böylece 12 sıra aynı işlemi uygulamış olduk. Şu şekilde sayarak 12 tane olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada minik bir prova yapmamızda fayda var. Saçın tam şu tepe noktasını kafadaki bu tepe noktasına yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde kontrol ediyoruz. Evet, bizim saçımız bu ölçülere göre şu şekilde tam olarak yeterli oldu. Eğer sizinki böyle biraz geride kaldıysa bir sıra daha örebilirsiniz. Ya da böyle çok üzerine kapandıysa bir sırasını sökebilirsiniz. Kendi el ayarınıza göre saçın duruşunu ayarlayabilirsiniz. Ben 12 tane ile bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu ön kısımdaki kahküllere geçebiliriz. Kahküller için de 14 tane zincir çekiyoruz. Evet, 14 zincir çektik. Son zinciri atlıyoruz. Bir öncekine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve kalan zincirlere 12 tane tekli trabzan yapmış oluyoruz. Bu şekilde tekli trabzanlar yaparak zincirin sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 12 tane de tekli trabzan yapmış olduk. Şimdi ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Fakat şu kısımdaki kadar sıkışık olmasını istemiyoruz. O yüzden birleştireceğimiz yerde bir taneyi atlıyoruz. İkincisine ilmek kaydırma yaparak birleştirmiş oluyoruz. Böylece çok da sıkışık olmayan bir görüntü oluşuyor. Şimdi bu kahküllerden 4 tane daha yapacağız. Aynı şekilde 14 zincir çekeceğiz. Bir sık iğne, 12 tane tekli trabzan yaparak ilmek kaydırmayla da birleştirerek 4 tane daha bu şekilde kahkül yapalım. Evet, bu şekilde toplamda 5 tane kahkül yapmış oldum ben. Ve yine bir minik prova yapacağız. Eğer sizin kahkülleriniz yeterli olmazsa bir tane daha buraya şu kahkülden örebilirsiniz. Saçın tepe noktasını bebeğimizin kafasında o kapattığımız tam tepe noktasına sabitliyoruz. İlk önce şöyle yandaki saçları ağzını işlediğimiz sıraya sabitleyeceğiz. Şu şekilde. Ve şimdi kahküllerini ayarlıyoruz. Ben şu şekilde olmasını istiyorum. Şöyle uçları hafif havaya doğru kalkık olsun. Bu yüzden ona göre iğneliyorum. Sizler nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde de sabitleyebilirsiniz kahkülleri. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle 4 tanesini bir tarafa doğru yatırıyorum. Ve bu son ördüğümü de şu tarafa yatırıyorum. Dediğim gibi sizin burada bir açıklık kaldıysa, eğer rahatsız ediyorsa sizi, buraya bir tane daha kahkül ekleyip şu şekilde bunu da bu tarafa yatırarak diğer kahkülü de bu şekilde yatırabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Evet, bu şekilde kahküllerim benim ördüğüm ölçüye göre yeterli oluyor. Arka kısmını da sabitliyorum birkaç noktada. Evet, bu şekilde kızımızın saçını örmüş ve sabitlemiş olduk kafaya. Şimdi ona dikmek kalıyor geriye. Dikebilmek için biraz uzun bir ipe ihtiyacımız var. O yüzden şöyle uzunca bırakarak ipimizi kesiyoruz. Ve şu şekilde ilk önce şöyle şu kahkülü dikeceğiz. Ardından şu iğnelediğimiz yerden, çok aşağı inmenizi tavsiye etmiyorum. Böyle saçları birazcık havalı olsun istiyorum yanlarda. O yüzden şurayı şöyle serbest bırakacak şekilde şurada birkaç noktada dikerek ilerleyeceğiz ve sonrasında da kahküllerini dikeceğiz ve saçı tamamlanmış olacak. Evet, bu şekilde bebeğimizin saçını tamamen başına dikmiş olduk. Sağlam olması çok önemli, çünkü eğer çocuklarımız oynayacaksa onlar istedikleri gibi çekiştirecekler, oynayacaklar. Herhangi bir deformasyon olmaması için şu noktalardan özellikle sağlamca dikmemiz gerekiyor. Ben bu şekilde tasarlamış oldum bebeğimin saçını. Sizler çok daha farklı şekilde kahküllerini, saçlarını örebilirsiniz. En son kalan ipimizi her zaman yaptığımız gibi içinde birkaç noktadan geçireceğiz ve sonrasında keseceğiz. Evet.
Evet, bu şekilde bebeğimizin saçını şu noktalardan diktik. Özellikle bu şekilde kahküllerinin uçlarının da havada kalmasına dikkat edelim. Bu bebeğimize farklı bir hava katacak. Şöyle hafif yanlara doğru açabilirsiniz. Tabii siz istiyorsanız şöyle de kapalı bir şekilde de dikebilirsiniz. Bu da güzel bir görüntü oluşturabilir. Ama ben şu halini daha çok sevdim. Şöyle hafif kaldırdığımız zaman zaten bebeğimizin saçı oluşmuş oldu. Evet, bu videoda bebeğimizi bu aşamaya kadar tamamlamış olduk. Video süremizin daha fazla uzamaması için videoyu burada bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda bebeğimizin elbisesini ve tokasını da örmüş olacağız. Böylece bebeğimizi tamamlamış olacağız. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinize sağlıklı, keyifli, bol örgü dolu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.